Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle şahane, muhteşem bir bandan anlatımı yapacağım. Gördüğünüz gibi file örgü üzerine fıstıklarla ördüğümüz fıstıklı bir model. Çok güzel, çok şık. Kullanımı da yine hafif bir bandana modeli. Yine ben bu yazın tercih edebileceğim bir bandana, yani favori olacak bir bandana modeli. Hemen ip malzemesini, tığımı söyleyip sizlerle birlikte hızlıca başlamak istiyorum. İpim yine koton bir ip arkadaşlar. Farklı markaların tuhafiyelerde tüm koton iplerle örebilirsiniz. Birçok markanın var. Şimdi burada bir marka vermek istemiyorum ama önceki videolarımda zaten biliyorsunuz genelde hangi markayla ördüğümü. Tığım yine şöyle 2,5 milim, sizin elinize hangi tığ numarası rahat geliyorsa ipinizin inceliğine, elinizin sıklığına, gevşekliğine göre değişkenlik gösterebilir tığ numarası. Yani tığınızı daha kalın, yani 3-3,5-4 milim kullanırsanız örgünüz daha geniş olacaktır, daha büyük. Küçük şöyle numaralı 2,5 milim küçük bir numara kullanırsanız daha sık, daha küçük düşecektir bu örgünüz elinizle. Elinizle de alakalı, dediğim gibi siz bunu ayarlayarak tığınızı, ipinizi bu bandanayı inşallah birlikte başlayalım. Şöyle yine güzel bir tatlı bir renk tercih ettim. Ben yine videoda daha net görünmesi açısından, gördüğünüz gibi çok güzel. Ben arttırma yerine kadar devam ederek şu kısımdan başlıyoruz. Şu iki kutucuktan başlayarak bandanamızı sürekli artırarak tekrar eden bir model, yine arttırarak ilerletiyoruz arkadaşlar. Ben yine belli bir ölçüye kadar tamamladım. Sadece kenar ve şu ön tarafı, bağcıkları yapma aşamasını birlikte öreceğiz. Hemen başlamak istiyorum. Şöyle ön kısmı, bakın başladığım yerde zaten ipim şöyle bandanamın şu tarafını arkaya koyacağım. Hem birlikte arkada takip edelim, hem de şöyle arada göstermek için de tam bu kısmını buraya denk getirmek istedim. Başlangıç yerini şöyle hemen ipimi alıyorum ve bandanamızın yapımına başlıyoruz. Yine örmesi çok keyifli, çok zevkli. Yeni başlayanların da rahatlıkla örebileceği bir model. Öncelikle 11 zincir çekiyoruz. 2 ilk yaptığım düğümde bakın 1 2 zincir sayıyorum ben. 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çektim. Hemen tığıma ipimi bir kez doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. zincir içerisine şöyle bir ikili trabzan yapıyorum. Şu ipimiz kaçmasın. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen bakın 1 2 üçüncüye, yani ilk çektiğimiz zincir buradan sonuncu, ama zincir çektiğimizde ilk çektiğimiz zincir oluyor burası. Buraya kaydırma ilmeği ile sabitledim. İki tane böyle kutucuğumuz oluştu. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim ve çevirdim örgümü. Hemen sıradaki, bakın bu ilk kutucuğun tam ortasına sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tığıma ipimi bir kez doluyorum ve tam bu alt sırada, bakın iki kutuydu, şu kısmı yapmadan bu iki kutu arasındaki bu tepe noktaya, trabzan tepesine bir ikili trabzan yaparak bir üst sırada yine kutu oluşturduk. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine yanındaki boşluğa bir sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve şöyle bakın sayıyoruz. 1 2 3. zincir içerisine bir tane yine ikili trabzan oluşturup burada gördüğünüz gibi 4 tane kutu zemin oluşturduk. Ama bizim yani köşelerimiz, yan taraflarımız şu kısımlar olacak arkadaşlar. Burası düz görünen bu dörtlü kutu kısmı şu ön taraf, yani başımızın önüne gelecek olan düz tarafımız olacak bizim görünen taraf. Şimdi yine bizim yanlardan örgümüz şu üst taraflardan devam edecek. Hemen 2 3 4 5 6 7 8 başlangıçlarımız 8 zincirli oluyor. Yine çevirdim, bakın üst tarafa şöyle iki kutu yanda oluştu, iki kutu yanda oluştu. Arttırarak bu şekilde ilerleyeceğiz.
Hemen 8 zincirle yine bir alt sırada ne yapmıştık? Yandaki boşluğa kutucuğun ortasına sık iğne ile kapattım. Burada şimdi bir fıstık sırası olacak. Gördüğünüz gibi 2 tane fıstık koyarak ilerleyeceğiz. 2 zincir çektim. Hemen tam şu köşede bakın zaten görünüyor, 2 kutu arası, şuradaki sıradaki 2 kutu arasına ikili trabzan yapıyorum. Ve burada ipimizi ayarlıyoruz. Bakın arkadaşlar, tığınızda ipinizi, fıstığınız ne kadar olsun istiyorsanız, yani o çok büyük de hoş durmaz, çok küçük de. Şöyle tığını ipiyle ipimizde şöyle tığımızı ipimize göre ayarlayalım. Çektiriyoruz. Bakın başını aldım. İçerisinden şu 2 zincirle yaptığım şu köşeye, boşluğa 3 başını aldım. Başını aldım. 5 tane burada çektirdiğimiz, 5 kere çektirip bir fıstık oluşturduk. Hepsini içerisinden geçiriyorum ve kapattım. Bunu bir zincir olarak sayıyorum. Sadece kapatıyorum arkadaşlar. Sıradaki boşluğa, bu boşluklarımız bizim şu aradaki sürekli ilerleyen, bakın 2 tane kutu sıramız var. Şöyle göstermek istiyorum. Şu aradaki 2 kutumuz oluyor bu. Bizim şu kısım ilerleyecek sonuna kadar bu şekilde. Hemen bu kutuya bunu kapattım. Sık iğne ile sıradaki kutucuğumuzun içerisine ilk fıstığımızı yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bu ortamızda hep aynı ilerleyecek. Bakın tam yine bu iki kutu arasındaki trabzan tepesine ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yanındakine sık iğne ile kapatıyorum. Yine bakın iki kutu olarak bunu yukarıya doğru uzatacağız. Yanlardan da fıstık arttırmalarımız olacak. Bir fıstıkla başladık. Bir tane de bu yana yapacağız. Bir üst sırada, yani bir file sıramız olacak. Sadece sonraki sırada iki fıstığa çıkaracağız. Aynı buradaki gördüğünüz gibi bir fıstıkla başladık. Sonrasında 1 2 fıstık, sonra 1 2 3 fıstık şeklinde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Hemen ne yapıyoruz? Bu sırada da 1 2 zincir çektik. Bu tarafta yine aynı iki file ortasına, yani kutucuğun ortasına tam bir tane trabzanla şöyle bir boşluk V oluşturduk. Bakın küçük bir V. Burada yine bir fıstık yapacağız. Şöyle tığımda ipimi ayarlıyorum. Bakın önce çektiriyorum alttan bir ip, sonra alıyorum her seferinde. İlk bunu bir tane sayıyorum. 2 3 4 5 kez çektirdim. Bir fıstık. Hepsini birlikte çıkarıyorum ve kapatıyorum. Hemen son kutu içerisine sabitledim sık iğne ile ve 1 2 3 4 5 zincir çekerek ne yapıyorduk? 1 2 3. zincir içerisine yine ikili trabzan yaparak burada da bir kutucuk oluşturduk. Yani köşelerimizde, burası baş önüne gelecek olan düz kısmı. Bizim öreceğimiz yanlar, bakın fıstık sırasında sayarsak önce bir kutuyla yanlardan arttırmalarımız oluyor. Sonra 1 2, sonra 1 2 3 kutu şeklinde ilerleyecek. Hemen dördüncü sıramıza geçiyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Yine örgümü çevirdim. Şu şekilde. Sıradaki hemen file boşluğuna sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bakın burada da şu kısma kadar 4 tane yandan file boşluğumuz olacak. Yani kutucuğumuz, bu fıstık tepesinde tam kapattığımız, yani fıstığı kapattığımız nokta arkadaşlar. Bir sık iğne olarak görüyorduk ya, fıstığı kapattığımız, şöyle zaten tığımızla gördüğünüz gibi tam ortayı buluyorum. Bu tarafa değil, bu tarafa kaymayacak, tığ sabit olacak. Şu noktada bir tane sık iğnemiz olmuştu, yani fıstığı kapatırken ki o ilmeğimizin tam tepesine sık iğne ile kapattım 5 zincirle. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Burada file boşluğu oluşturacağız arkadaşlar. Şimdi bakın hemen tam ortadaki iki kutu, ilerlettiğimiz iki kutu, bu taraftakine yine sık iğne ile battım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum.
ve iki kutu arasındaki bu trabzan tepesine yine ikili trabzanla bir üst sıraya, yani iki kutu olacak bu sıramızı ilerletiyoruz. Çıktık. Bakın 1 2 3 4 tane oldu yandan saydığımızda. 1 2 3 4 5 zincir çektik ve yandaki kutumuza hemen sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Sıradaki fıstık tepesine, bakın burada bir tane kapatırken fıstığı sık iğnemiz olmuştu. Tam bunun tepesine sık iğne ile yine kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Sonundaki kutu içerisine 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Yine aynı kutu içerisine 3. zincir içerisine kapatıyoruz arkadaşlar. Burada ikili trabzan yapıyoruz sonda. Bu şekilde ilerletiyoruz. Çok güzel bir model. Şöyle yine ipimi bir yandan açıyorum. İpimi açıp geldim. Hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 yine bir üst sıraya geçiyoruz ve örgümü çevirdim. Başlangıçta yine sıra başlarında 8 zincirle hemen sıradaki bu kutu içerisine sık iğne ile kapattım ve şimdi iki tane fıstık sıramız olacak arkadaşlar. İlk bir sıra bir kutumuzu koyduk. Sonraki sıralarımız hep böyle 5 zincirle file boşluklarımız olacak. Sonraki sıramız arada hep bir file boşluğu sıramız olacak. Şimdi iki kutu koyacağız. Kutu sıralarımız hep bu file boşluk sıralarından sonra olacak. Hemen ikinci kutu sıramızda yine bakın bir öncekinde hemen 8 zincirlik bir kutucuk oluşturup sonrasında hemen burada yapmıştık fıstığımızı. Şimdi yine aynısını tekrarlayacağız. 8 zincirle burada bir kutucuk oluşturduktan sonra 2 zincir çekiyorum. Hemen iki kutu, yani bir alttaki iki kutu tam ortasına bir V oluşturdum. İkili trabzan yaparak burada bir fıstık yapacağız. Fıstığımızı hemen ipimi ayarladım. Şöyle ilk bu iki ilmeği bir tane kabul ediyorum ve sonrasında hep tığıma ipimi dolayıp alttan bu V olan kısımdan geçiriyorum. 2 3 4 5 tane bu şekilde dolayıp bir fıstık yapıyorum. Hepsini birlikte çıkardım ve kapattım. Bizim bu hani tepe kapattığımız sık iğne tepelerine battığımız yerler şu kısımlar olacak arkadaşlar. Tam fıstığı kapattığımız şu noktaya bir üst sırada batacağımız yer file oluştururken. Burada kapattıktan sonra direkt yanındaki, bakın bir sonraki file boşluğuna, yani kutucuğumuzun içerisine sık iğne ile kapattım. Bu şekilde yatay bir fıstık oluyor. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Sıradakine hemen geçiş yapıyorum sık iğne ile. Arada fıstık aralarında da birer tane böyle file boşluğumuz olacak. Yan yana denk gelmeyecek. Şimdi ikinci fıstığımızı oluşturuyoruz. 2 zincir çektim. Bakın sonraki bu arada iki alt sıradaki iki file boşluğu arasındaki tam şu noktaya, orta kısma, bağlantı kısmına bir V oluşturdum. Burada da yine bir tane fıstığımı yapıyorum. 2 3 4 5. Hepsinin aynı hizada olmasına özen gösterin bu çektiğimiz iplerin ve kapatıyorum. Tam bu ortadan yürüttüğümüz iki kutu var. Hemen bu taraftakine sabitliyorum. Bakın 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine iki kutu arasındaki tam tepe noktaya trabzan tepesine bir ikili trabzan yaptım. 2 3 4 5 zincir çektim. Sıradaki boşluğa sık iğne ile kapattım. Bakın burada da hemen iki fıstığa çıkarttık. Bir de 2 oldu. Şimdi bu yan tarafta da yine aynı işlemi yapacağız. Hemen bu yuvayı kapatıp burada bir tane boşluk oluşturduktan sonra ilk fıstığımızı yapıyoruz bu tarafta da. Hemen bakın batacağımız yerler belli. Bir tane V oluşturuyoruz burada. Yine ipimi ayarladım. 1 2 3 4 5. Hepsini bir çıkıyorum. Kapattım. Sıradaki file boşluğuna sık iğne ile bağladım. 1 2 3 4 5 zincir çekip sonraki boşluğa yine bir sık iğne ile kapattım. Aralarda birer tane
fıstık modellerimizin aralarında birer tane böyle boşluklar olacak muhakkak sonuna kadar. Yine 2 zincir çekiyorum. Bakın bir file boşluğu yaptım. Sonraki fıstığımı da bu tarafta yapmak için bir V oluşturdum. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5 zincirle yine bir fıstık oluşturuyorum. Kapatıyorum. En sonki kutucuğa sabitledim sık iğne ile. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Sonlarımız yine hep bu şekilde arkadaşlar. 5 zincir çekerek şöyle 3. zincir içerisine tam bir ikili trabzan yapıyorum. Ve burada da bakın bir kutu oluştu. Şu şekilde görün istiyorum. Çok güzel bir model arkadaşlar. Ben düz tarafı bu taraf olsun, daha güzel görüntü olduğu için de bu taraf olarak hep sayıyorum. Zincir ters görünse de. Şimdi sizin tercihinize kalmış. Yine bir üst sıraya geçiyorum arkadaşlar. Bir sıra daha göstereceğim. Arttırma sırası zaten sonrasını çözmüş olacaksınız. Yine başlangıç sıramız 5, 6, 7, 8 zincirle oluşuyor. Yine çevirdim örgümü. Bakın sıradaki hemen boşluğa sık iğne ile kapattım. Burada bir alt sıramızda fıstık yaptığımız için burada direkt beşer zincirle arada file boşlukları oluşturacağız. Şimdi bakın 5 zincir çektim. Hemen bu fıstık tepesindeki kapattığımız noktaya sık iğne tepesine bir batım yapıyoruz sık iğne ile. 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Sıradaki iki fıstık arasındaki bu file boşluğuna yine kapattım. 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine sonraki fıstık tepesine aynı şekilde kapatıyoruz. Bakın. Gördüğünüz gibi tam ortaya sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tam bu ortada yürüttüğümüz ikili kutucuk sıramıza yine bu tarafa battım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekerek şimdi yükseltiyoruz. Yine buraya tam ortaya ikili trabzan yaparak bu yan taraftaki file boşluklarımız 6'ya çıktı arkadaşlar. Bu tarafta da yine 6 olacak. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen yanındakine yine kapatıp sık iğne ile devam ediyoruz. 2, 3, 4, 5 zincir. Yine bu fıstık tepesine kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sıradaki file boşluğuna 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine fıstık tepesine kapatıyorum. Burada ortayı bulmayı özen gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu tarafta yine bakın 5. file boşluğumuzu 1, 2, 3, 4, 5. 6.'yı da yine 5 zincir çekiyoruz. Tığımıza ipimizi bir kez dolayıp 3. zincir içerisine bu şekilde ikili trabzanda bir kutucuk oluşturuyoruz. Bakın burası da baş çevresi düz bir şekilde ilerleyecek. Bizim yan taraflarımız bandanımızın yan tarafları artırarak ördüğümüz kısımlar. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir yine sıra başına. Sıra başlarında 8 zincir çekiyoruz. Hemen sıradaki boşluğa sık iğne ile kapattım. Burada yine fıstık sıramız olacak. 3'e çıkaracağız. Fıstık sıramız bu şekilde. İlk fıstığı yapacağız. İkinci fıstığı ve üçüncü fıstığı da şu kısma yaparak 3 fıstığa ilerleteceğiz. Hemen bu sırayı da göstereceğim. 2 zincir çektim arkadaşlar. Bakın hemen sıradaki bu tam 2 file boşluğu arasına bir V oluşturdum ikili trabzanla. Şimdi burada fıstığımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane çektirdim. Hepsini birden kapattım ve sıradaki file boşluğuna geçiş yaptım sık iğne ile. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine arada sıradaki boşluğa bir sık iğne ile kapatıp bir file boşluğu oluşturdum. 2 zincir çektim ve hemen ikinci fıstığımı yapıyorum. Yine ikili trabzanla bir V oluşturdum.
Şöyle ipimi yine ayarlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Hepsini birlikte kapattım ve sıradaki boşluğa sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle diğer boşluğa geçtim ve üçüncü fıstığımız için tam bu tepedeki bu iki kutucuğumuzla yanındaki hemen bu noktaya, ara noktaya bir ikili trabzan yaparak V oluşturdum. Bu yan taraftaki üçüncü fıstığımız. 2, 3, 4, 5 tane çektirip bir fıstık yapıp kapatıyorum. Hemen tam köşe, tam orta noktadaki bu kutucuğun yan tarafına sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. İki kutu arasındaki trabzan tepesine ikili trabzanlı bir kutu oluşturdum. Sadece ikili trabzanı bu taraftaki kutucukla yapıyoruz arkadaşlar. 4, 5 zincir çekiyoruz. Buraya sık iğne ile kapatıyoruz. İkinci kutumuzu, bu ortada yürüttüğümüz ikinci kutumuzu sık iğne ile sadece şu baştaki ikili trabzanla yaparak ilerliyoruz. Bakın burada da 3 tane fıstığımız oldu. Aralarda birer tane file boşluğu yine başlarda ve bu tarafta bu şekilde ilerleyeceğiz. 2 zincir çektim. Yine hemen hızlıca bakın ilk fıstığımı bu tarafta, yani diğer yanda ilk fıstığımı yapıyorum. Yine ipimi ayarladım. 1, 2, 3, 4, 5 kapattım. Sıradaki file boşluğuna sık iğne ile sabitledim. 4, 5 zincir çektim. Hemen bir tane file boşluğu, 2 zincir çektim. Sıradaki fıstığı yapmak için bir V oluşturuyorum ikili trabzanla. Yine ipimi ayarladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane çektirip bir fıstık yapıp kapattım. Sıradaki boşluğa sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sıradaki boşluğa yine kapattım. 2 zincir. Son fıstığımızı yapıyoruz burada. Bir V oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 çektirdim, kapattım. Sonuncu kutuya sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine bu kutu içerisine üçüncü tam zincir içerisine ikili trabzan yaparak bir kutu daha oluşturdum. Şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 çevirip örgümü sıradaki kutuya sık iğne ile kapattım. Bakın arkadaşlar, bu kadar basit. Gördüğünüz gibi 3 artırmaya kadar ördük. Şimdi buradan ne yapıyoruz? Yine aynı 5 zincirle bu sıra bir alt sıra, yani son sıramızı bitirdiğimiz ördüğümüz sıra fıstık sırası olduğu için bu sırayı yine bakın 8 zincirle hep başlıyoruz. Sıra başlarında sabitledik. 5 zincirle buraya, 5 zincirle buraya, 5 zincirle file olarak örüyoruz. 5 zincirle buraya, yine 5 zincir çekip şu araya trabzanla. Bu o arada yürüttüğümüz ikili kutucuklarımızın ilkini trabzanla buraya bir kutu, sonra 5 zincir bu köşeye, 5 zincir derken burada da sürekli bir file sırası oluşturuyoruz. Sonrasında yine örgümüzü çevirip yine fıstık sırası yapacağız. Fıstık sıramız bu kez 4 tane olacak. Aynı şekilde burada ne yaptıysak 8 zincirden sonra ilk fıstığımızı yapıyoruz. Sonraki sıralardan bahsediyorum. Bu şekilde 4 tane olacak. 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde fıstıklarımız ilerleyecek. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Ne yapmışız? Bakın şöyle. 2 fıstıkla başladık. Bizim şu aramız, ara noktamız. Bir fıstıktı, 2'ye çıkarttık. 3. Biz şu anda tam şuradayız. File boşluğunu yaptıktan sonra bir üst sırada 4'e çıkaracağız. Aradaki bu ikili kutularımız sürekli aynı şekilde devam edecek. Yani hep aynı örgü, hep aynı. Sadece arttırmalarımız da aynı. Eğer kafa takıldığınız bir nokta oluyorsa bir önceki sıraya sardırıp videoyu yine aynı o videoyu o sıradan takip ederek aynı üst sırayı da aynı şekilde ilerleteceksiniz. Hiçbir zorluğu yok. Bu videoya hızlı gelenler, yani örgüye yeni başlayanlar varsa arkadaşlar,
hızlı geldiyse yavaşlatarak kendi telefonunuzun ayarından yavaşlatarak videoyu izleyebilirsiniz. Örgü bilenlere yavaş geliyorsa da hızlandırarak ilerleyebilirsiniz. Ben bunu bu şekilde arttırmayı tamamladım. Dediğim gibi çok bir püf noktası yok arkadaşlar. Çok basit bir örgü. Hemen sizler de arttırmaları yaparak ben bunu kaç sıra yaptım? Şöyle orta kutuları önce saymak istiyorum. Bakın ilk 2 şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 sıra bu şekilde ortadaki ikili kutumuz olacak. Yani aynı denk gelmeyecek. Buradan da sırayı sayarak ayarlayabilirsiniz. Benim ördüğüm yeri söylüyorum. En azından fıstık sırası olarak da şu yanlarda kaç arttırmaya kadar yapmışım fıstığı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fıstık arttırma yapana kadar devam etmişim. Yanlardaki fıstık sayımızı. Şimdi dediğim gibi ben bunu ölçtüm yetişkin. Zaten önceki bandanalarımda da biliyorsunuz yetişkin boy çalıştım burada. Yani çocuk 7 yaştan sonrası çocuklar için de rahatlıkla kullanılabilir. Küçük yapmak isterseniz 11 fıstık sırası değil de örnek veriyorum şu arttırmayı. 9, 8 fıstık artırma kadar 10 fıstık artırmana kadar örüp daha küçük yapabilirsiniz. Yine bunu sıra sayısını eksik fazla yaparak büyütmek küçültmek sizin elinizde. Bunun da bir püf noktası yok. Şimdi hemen sizlerle birlikte siz de ekran arkasında örüp bandananızı büyütün. Sonrasında da kenar bağcık kısımlarıyla birlikte devam edelim. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar şimdi ne yapmıştık? Şöyle tam fıstık sıramızda bitirmiştik, tamamlamıştık. Size en son bıraktığım kısım saydığım gibi bıraktım. Şimdi bir sıra yine file boşluğu öreceğim ben. Artık fıstık örmeden fıstık örme işlemi bitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Ve yine geriye çevirdim. Aynı ördüğüm gibi örgümü devam ediyorum. Bu sırada bir file sırası boşluğu öreceğiz. Bu sayılarla 5 zincir çektim. Yine tepe noktaya fıstık tepesine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine aradaki her bir file boşluğuna yani bir fıstık tepesine bir file boşluğuna batarak 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine fıstık tepesine sonuna kadar örgümüzün hani fıstık aralarında fıstık sırasından bir üst sırada sonraki sırada yaptığımız file boşluğunu yapacağız. Normal hiçbir farklılık yok. Şu file boşluğunu örelim komple diğer başa kadar gelelim arkadaşlar, devam edelim. Evet bu sırayı file sırası olarak yine tamamladım. Bakın sadece file örgüyle aynı modelimizde ördüğümüz gibi geldik. Yine sıra başına 8 zincir 1 2 3 4 5 6 7 8. Yine ben ikinci kez bir file sırası yapacağım. Yani yine fıstık yapmadan aynı şekilde arttırarak böyle birkaç sıra boş file sırası kenarlarında olsun istiyorum. Ben buna böyle salkım saçaklı bir kenar uyası istemedim. Zaten fıstık örgü olduğu için de gayet böyle ortası dolu dolu güzel görünen bir model, sade olmadığı için. Direkt kenarları da ortası fıstık olduğu için kenarları boş, sade. Bu şekilde ben uyumu seviyorum. Çok birbirini boğmadan güzel görünebilecek bir örgü kenarları bitsin istiyorum. 5 zincir çektim, 2 3 4 5, yine aynı her file boşluğuna batarak bu şekilde yine diğer başa kadar geçelim. Bu sırayı da yapalım. Yine aynı şu orta kısmımız modelimizde ördüğümüz gibi ilerleyecek. Buraya kadar yine bir sıra daha file boşluğu yapıyoruz. Evet arkadaşlar şöyle bakın, iki sıra sadece fıstık sıramızdan sonra file sırası yaptık. Şöyle bir iki zaten sizinle birlikte ördük. Şimdi son sırayı yapacağım. File sırasını ve sık iğne olacak kenarları. Normalde 8 zincirle başlıyorduk. Şimdi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim bu sıra başında. Yine aynı şekilde geriye döndüm. İlk kutumun içerisine kapattım. Sadece bir zincir fark var. Bu son sıramız, file sıramız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirle yapacağız. Bu son sırayı, bunun kenarlarını, bu şu file boşluklarının kenarlarını sık iğne ile
öreceğiz. 4, 5, 6 ve bandanamızın kenar kısımları bu şekilde olacak. Ben çok seviyorum. Böyle sade şık görünen 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Burada 6 zincir çekerek oluşturacağımız son sıramız. Şu köşe kısma gelelim. Buraya kadar orada yine tekrar birlikte devam edelim. Evet, sonuna kadar geldim. Bakın tam şu iki kutuyu yürüttüğümüz noktadayız. Bu köşeye battım 6 zincirle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burayı 10 da çekebilirsiniz. 8 de çekebilirsiniz. Tamamen size kalmış arkadaşlar. Şu kısımda 10 tane zincir çektim. Bakın tam şöyle sivrilsin, uç noktası olsun diye. Burada 8 de çekebilirsiniz. Bu sizin el ayarınıza göre değişkenlik gösterir arkadaşlar. Şimdi yine 6 zincirle bu köşeyi bu şekilde yaptıktan sonra 6 zincir çekerek 1, 2, 3, 4, 5, 6 yine bu yan tarafı da 6 zincirle oluşturuyoruz. Bu file boşluklarını diğer başa kadar geçip devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, buraya kadar yine geldim. Bakın 3. file boşluğum 6 zincirle devam ettirip bu köşede yine 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz. Normalde 5 zincirle yapıyorduk. Yine 3. zincirimize ikili trabzan yaparak oluşturduk. Bu son sıramızda bir zincir çekiyorum. Şu ön kısmını yapmadan önce kenarlarını şöyle çeviriyorum. File boşlukları bu zincirleri tersten görünse de arkadaşlar benim fıstık, yani şu fıstık yüzünü ben düz olarak kabul ediyorum. Siz dilerseniz hangi taraf hoşunuza gidiyorsa şu ön kısmını da yapıp tekrar edebilirsiniz. Yani direkt hiç geri çevirmeden şu baş çevresinin sık iğnesini yaparak ilerleyebilirsiniz. Sonra bağcıklarını örebilirsiniz, yanlarını. Ben şimdi çevirip yanlardan örmeye başlayacağım. Dediğim gibi şu tarafını ben daha fıstık güzel görüntüsü olduğu için ben bu tarafını tersten, zaten hiç belli olmuyor. Tersi düzü bu örgünün. İki tarafta kullanılabilir. Yani hangi taraf hoşunuza gidiyorsa bu şekilde kullanabilirsiniz. Çevirdim örgümü, bir zincir çektim. Yani yan taraflardan devam ediyoruz. Biz bir sık iğne yaptım. Şu en son 6 zincirle oluşturdum bu boşluğa. Şimdi 55 adet zincir ya da 60 tane fark etmez çekiyorum. 60 tane çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 60 zincir çekelim. Bağcığını oluşturalım. Evet, 60 zincir çektim. Şöyle ipime tığımı yine dolamadan 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincir içerisine 5 yaptım ama 6. zincir daha ideal oldu. Şöyle yine bir dörtlü fıstık ya da beşli aynı yere 3, 4, 5, 5 çektirdim. Yine fıstığımı yaptım ve kapattım. 1, 2, 3. 3 zincir çekiyorum. Bu noktaya yine kapatıyorum. Buradan aşağıya yine kaydırma ilmeğiyle zincir üzerine kaydırma ilmekleriyle devam edeceğim arkadaşlar. Sonuna kadar ilerleyelim. Evet, bağcığımızı oluşturduk. Şöyle uç kısmına bir fıstık yaparak geldik. Hemen direkt sık iğne ile bakın tam bu köşeye geçtim. 2, 3, 4, 5, 6. Sıradakine geçtim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buraya dediğim gibi 7 de dolabilirsiniz. 6'da bizim amacımız düz bir görüntü olsun değil arkadaşlar. Gayet köşeli köşeli duran şöyle kenar kısımlarımız olacak. 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane 6 zincirlik yaptığımız bu yuvalara sık iğneler öreceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 ve hatta 8 bile. Dediğim gibi bu sizin tamamen kendi şöyle amacımız şu şekilde durması. Böyle yuvarlak yuvarlak kenarlarının 8'de dolabilirsiniz. Eliniz çok sıkıysa 8'de, ince ise ipiniz yine 8 olabilir. Bu şekilde ayarlayarak ben 7 doldum. 8'de dolarak kenarları nasıl size hoş görünüyorsa ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Ta ki şu kenar kısmına gelene kadar yapalım şu köşeye. 7 dolarak ben ilerleyeceğim. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, sonuna kadar ördüm. Burada tam orta kısmında uç kısmına geldik. 10 zincirlik yere. Burayı da yine 10 zincir içerisine 12 tane, 11 tane, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane doluyoruz. Yine yanlara 7'şer tane sık iğne ile devam edelim. 4, 5, 6, 7. Diğer başa kadar geçelim arkadaşlar. Bakın. Tam uç noktası burası olacak. Bandanamızın ve şu kısma kadar geliyoruz. Burada da şöyle gelelim. Sonra bir bağcık da burada yapıp bandanamızı tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, bakın bu yan tarafı da sık iğne ile ördük ve tam köşedeki bu 9 zincirlik kısma geldik. İçerisine 3, 4, 5 tane sık iğne yaptıktan sonra yine 60 tane zincir çekiyoruz ve buradaki bağcığımızı yapıyoruz. Bağcığımızı yapalım. Aynı burada ne yaptıysak aynı bağcıktan bu kısımda da yapalım ve ön kısmına da örüp bitirelim bandanamızı. Evet arkadaşlar, şimdi yine bakın sık iğne ile buraya kapatıyorum. Direkt şimdi ön tarafını öreceğiz. 3 sık iğne yaptım. Bu ön taraftaki kutucuklarımın içerisine 3'er tane sık iğne yaparak bu ön tarafını tamamlayacağız arkadaşlar. Sonuna kadar zaten hiçbir şey kalmadı. Sadece bandanamızın ön tarafı görünen şu kutucuklarımızın içerisine 3 tane, her bir kutunun içerisine sık iğne örerek diğer tarafa kadar devam edelim. Gördüğünüz gibi ta ki şuraya geleceğiz ve buradaki çektiğimiz şu ilk zincir sık iğne yapmıştık bir tane. Buraya kaydırma ilmeğiyle sabitleyip ipimizi kesip bandanamızı tamamlamış olacağız arkadaşlar. Devam edelim. Evet arkadaşlar, bandanamın da ön kısmını şöyle gördüğünüz gibi tamamlayarak bitirdim. Tam şu noktada eklememi yapıp ipimi koparttım ve ütü yapıp videomuzun kapanışını birlikte yapalım. Gördüğünüz gibi çok güzel çıtı pıtı bir bandana modeli. Örmesi de çok kolay ve çok zevkli bir model arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.